yorumlarına realistik bir görüntü verdiğini söylüyorlar. Şimdi ben nasıl yapılabileceğini anlatabilirim bunun teknik anlamda. Tamamen teknik bilgini tamamen kullanmanı istiyorum senden zaten. Hani bunu iki kişi yapmış bu arada. Biri 18, biri 20 yaşında iki genç yapmış. Milletin çoğunlukla yorumu teknoloji demosu bu, oyun değil diyorlar. Yok, Ondan oyun sonra. evet. Şimdi burada zaten Unreal'ın sana bahsetmiş olduğum gibi grafikleri ortada. Yani biraz da tabii ki ortam post proseste onlar da ayar yaptıktan sonra gayet iyi bir görüntü almışlar. Bunun haricinde asıl silah Optimizasyon patlamış tutuşlar. diyorlar bu arada. Hı hı. Onu da söylemeyi unuttum. Lafını böldüm, özür dilerim. Yok, yok sıkıntı değil. Bunun dışında silahlar zaten asıl oyunun gerçekçiliğini arttırmış. Bodycam yeni denenmiş bir şeydi. Hani teknoloji gibi görünüyor da aslında zaten başından beri olan bir özellik. Sadece kullanılmıyordu pek. Çünkü çok tuhaf bir görüntü yaratıyordu oyunlarda genelde. Bu çok kolay bir şekilde kameraya eklenebilen bir özellik Unreal'da, onu söyleyebilirim. Bunun haricinde özellikle önünde şu an görünen mesela diğer oyuncular veya karakterler yüzünü buzlamış bilerek. Çünkü genelde karakterlerin yüzleri biraz daha böyle sabit, gözü sabit vesaire olduğu için gerçekçiliği kırmak istememişler. Buzlamışlar direkt hani gerçekmiş gibi. Evet, burada da galiba drone'a geçiyor. Drone'da da bilerek Yedirmişler galiba. bak, drone'da da mesela FOV açısını iyice arttırmış, sanki gerçek bir kameradan bakıyormuşsun gibi. Yani aslında birebir SWAT timlerin kameralarını izleyerek yapmışlar, yani yapılmış bir içerik. Bunun haricinde Unreal'da bir de şey var. Kendi içinde direkt yok da yazman gerekiyor tabii ki bunu. Productional Animation dediğimiz bir alan var. Alan içerisinde animasyon mesela var, senin önünde bir tane idle bir silah tutma animasyonun var. Bu animasyonu istediğin kadar güzel yap. O dediğim productional animation'ı yapmadığın zaman çok da gerçekçi olmuyor. Burada bunu yapmışlar aslında. O yüzden bütün animasyonlar Bodycam'le beraber FOV'u da arttırılmış bir şekilde tabii ki çok güzel görünüyor. Yani tam oturmuş hepsi birbirine. Bu Predictional'sa şöyle çalışıyor. Mesela sen klavyeden sağ ve sol tuşlarına bastığın zaman normalde animasyonda çok böyle sağa sola gittiğini göremezsin. Silahın hareketleri çok statik olur, yani böyle titreme olmaz, yukarı aşağı olmaz. Ama Predictional'da kameraya göre, sağa sola göre silah elinde rastgele bir şekilde hareket ediyor. Bu da sanki gerçekten yürüyormuş gibi, gerçekten sağa sola bakıyormuş gibi hissiyatı veriyor silah oyunlarında özellikle. Bu da biraz ileri seviye bir tekniklerden bir tanesi oyunlarda kullanılan. Yapması zordur bu arada. Hani kolay değil. Onun dışında bu oyunda ekstra başka bir şey yok. İki kişinin yapmış olması Yani yapılmayacak bir şey değil. Ama sadece uzun sürer. Yani neden zor dedim? Şöyle. Normalde oyunlara bunu kasmazlar genelde. Hani tutup da o kadar çok fazla production animation yapalım işte hepsi dinamik olsun, güzel görünsün vesaire diye uğraşmazlar. Statik yapıp bırakırlar genelde animasyonları. O yüzden diyorum yani. Bu oyuna hani özel bir diye de şekilde bir şey duydum uğraşılmış. bunda. 3'te render mı deniyor? Tarama sağlayan bir cihazla e, duvarlardan tut bilmem ne de her şeyleri taradıkları söyleniyor. Onu bilmiyorum ama şurada kullanılan modellerin, ya hepsi demeyeyim ama özellikle duvarlar falan şeyde var. Quixel Bridge'de o Asset Store dediğimiz, yani orada var, yani vardı. Taranmış gibi durmuyor yani pek. Optimizasyon sıkıntılarını yaşamalarının sebebi ne peki? Ben de onu sana sorayım. Herkesin şikayet ettiği konu bu. Yabancıların da şeylerin de konusu bu yani. Optimizasyon ne anlamda sıkıntı çekiyorlar ama onu bilmiyorum. FPS droplar bilmem neler vesaireler falan filan yaşanıyormuş şu anda. Hani Bir oyunun tık şeyden diye düşünüyorum, asetlerden dolayı. Ya kaliteli gözüksün diye bayağı texture'ı da arttırmışlar. O yüzden optimizasyon sıkıntısı vardır diye tahmin ediyorum. herkes söylüyor ki dediği şu, yorumlarını okudum, Steam'deki yorumlara göre söylüyorum size. Çok öyle gerçekçi ki ateş açtığımda bilgisayarımdan o ısıyı hissediyorum diyor, yani anladın mı? Evet. Merminin ısısını. Anladın mı? Ya işte burada Ahmet'in dediği gibi şey var. Yakın zamanda onu biz de yapmıştık mesela. Gerçekten de kaliteli bıraktığın zaman şu ortamı elde edersin. Her türlü elde edersin Unreal'da. Ama işte burada çok büyük problem var. Texture içerisindeki o kaliteyi, resolution'ı, çözünürlüğü 8K'da, 4K'da bıraktığın zaman
droplar yaşarsın yani. Hem de bayağı droplar yaşarsın. Ki adamlar yine iyi idare ettirmiş. Yani videodakinin sistemi ne bilmiyorum ama şu an oynayan adamın. Genelde yayıncılar 4090 falan Heh. kullanıyor. Yani şu an o sistemde akıyor ama genel olarak normal bir sistem açsa bu oyunu muhtemelen drop'tan geçilmeyecek. Yani 3060'lılar var bu arada. Ya yorumda okudum. Yani 20 FPS, 15 FPS heh, bilmem ne falan aldıklarını işte söylüyorlar yani. burada kesinlikle şey var. Yani kaliteyi çok yüksek tutmak zorunda kalmışlar. Düşürürse de bundan feragat etmek zorunda kalacak. Ha bunun çok özel yöntemleri var. İşte UV'leri düzenlemek gibi üstündeki tekstürler yine kaliteli kalıyor. Düşürüyorlar ama oyuncu onu fark etmiyor. Şey var yine Unreal'ın Nanit teknolojisi var mesela yine yüzey optimizasyonu yapıyor kendisi vesaire. Bu tarz şeyler var. İlerleyen zamanlarda daha iyi şey gelir. Çalışırlarsa daha iyi optimizasyon yapılır. Ama bu, Ben bu de ilk oyunlarda ilk denk geldiğimiz şey hep bu oluyor zaten. Hani texture yüzünden drop yemeler hep çok bu oluyor yani. istenen işlemci de çok kuvvetli işlemci istemişler bu arada. İşte 3070. onu işleyecek olan şeyden dolayı yani dediğimiz gibi tekstürleri çok yüksek kullanmışlar. VFX'ler de iyi bu arada hani particle efektler o particle efektleri genelde işlemci üstlenir. Onu seçebiliyorsun Unreal'da ekran kartım işlesin, işlemcim işlesin diye. Muhtemelen onu işlemci yüklü yapmışlar ki o yüksek istemişler. Yani sonuçta benim de aklıma gelen şu oldu. Ben oynayamadım ama oynayınca daha iyi tecrübe eder insan. Teknoloji demosundan başka bir şey değil derken arkadaşlar bunu kastetmişler galiba. Hani oynayamadıktan sonra, şey yapamadıktan sonra ne Evet. yapayım? Bodycam'i anasını satayım. Ya Tarzında düşünüyorlar. bunu herkes açıp oynayamaz abi yalan yok. Yani şey çünkü gerçekten tekstürler ve optimizasyon sıkıntı çıkarır yani. Özellikle daha büyük maplerde ki bu map'te neredeyse hiçbir şey kullanılmamış bile. Yani farklı map'lerin geldiğini düşünelim. Online'ın yapılmaya çalışıldığını düşünelim. Zaten o Kaos online ortamı. oyun bu arada. Online oyun İşte bu arada. işte kaos ortamı yaşanacak yani. Ya iki time bölünüyorlar. Birisi terör timi, bomba falan Hı kurabiliyorsun. hı. Ondan sonra bir tanesi de counter timi oluyor oyunda. Konsept bu yani bu şekilde ilerliyor. Realistik ilerliyorsun yani. Ya bu Bombayı şey kuruyorsun, abi bilmem ne yapıyorsun. sistemim güzel. Grafik bu Nirvana'sına çıkmak istiyorum diyorsan silah oyunu arıyorsan ha bu işte. Bunu açıp Ya bu arada ben oynayabilirsin yani. izlediğim şeyden de farklı mı? Glitch'ler de oluyor, fark ettin değil mi? Kapının içerisinden geçmeler, bilmem vesaire. Onlar sunucuda çok oluyor zaten ya. O şey erken erişim olmasından sebebiyle sunucular kalitesiz olduğu zaman veya oynanılan eğer şu an nasıl yaptılar bilmiyorum bu arada. Host sistemiyle mi yapıldı? Dedicated üçüncü sunucu mu yapıldı? Eğer ki çok böyle glitch oluyorsa her tarafta özellikle kapılarda, interaction'larda bu host üzerinden yapıldığını gösterir. Yani e, host üzerinden yaptığın zaman odayı açan kişinin sistemi çok iyi değilse, interneti çok iyi değilse diğer oyuncular glitchlenir oyun içerisinde. Interaction'a girerken glitchlenirler. Ya host sonradan değiştirilebiliyor mu bilmiyorum ama hani zaten Değiştiriliyor. Hı hı. Ya ona uygun yazabilirsin sonradan. Dedicate'da çevrilir. Şu an erken erişimdeyse zaten dediğim gibi ilerleyen zamanlarda onları da açıp şey yaparlar ya. ya Ahmet, sana Yo da level design ile güzel alakalı yani. bir şeyler sorayım. Hı hı. Yorumlayabilirsin abi. Hani sonuçta bunlar da şeyler yani. Sizinle aynı seviyedeler diye düşünüyorum. Anladın mı? Ya aslında pek fazla yorumlanacak bir şey yok. Burada bir o bodycam'den dolayı bir şey var. Bir de Gerçekçilik var evet. hani gerçekçilik var. Bir de 4K 8K kullandığı için bu kadar gerçekçi gözüküyor. Onun dışında normal sıradan bir level design yani. Çok basit bir level design. Taktiksel falan bir şey yapmamış yani diyorsun. Hani bu tür Eee, oyunlarda taktiksel map'ler falan olması gerektiği kanısındayım ben. Tamam mı? Hani ama bilmiyorum. Hani Bodycam bir süre sonra yoracağını düşünüyorum ben. Yani bu oyun VR olsa çok daha tutar diye düşünüyorum. Hani mouse'la oynamaktansa. çoğu kişinin yazdığı şey de şu yani midem bulandı. Uzun süreli İşte. Hı hı. oynayamıyorum. Ondan sonra hani vertigosu olanlar düşünsün falan gibi yorumlar falan çok gördüm. İşte. Yabancı. Ondan sonra biri de şey yazmış mesela oynadıktan sonra hastaneye kaldırılmış. Mesela şey var.
Bir hastalık vardı, hatırlıyor musun? Neydi? Epilepsi mi? Epilepsi tutmuş. Tutar. Ya, ışıkları patlatmışlar bayağı. Ondan Ya şey, bak tema çok iyi. Grafikleri çok iyi kullanmışlar. Ama bilerek şey yapmışlar hani sükse yaratmak için gerçekten de grafikleri yukarı çıkarmışlar. Bu da birçok oyuncunun sistemde drop yaşanmasına sebebiyet vermiş. Bodycam de şey hani her oyuncunun sevmeyeceği bir şey. Bu biraz tercih meselesi. Ama oyun güzel yani ben oyunu beğendim. Gerçekçilik anlamında, şey anlamında. Üstüne düşerlerse kesinlikle çok iyi Oynanış satış boş gelir diyenler iner. çok var bu arada. Oynanış çok boş. İşte. Şeye yüklenmişler ama işte hep böyle bodycam'le en iyi vuruşlar, en iyi böyle görsel efekt olsun diye kasmışlar. Şu camların aynısı bu arada bizde vardı galiba ben öyle hatırlıyorum. Evet. Var. Yani onlar taratılmamış. O yüzden dedim az önce. Böyle bir haberi vardı. Çünkü işte biz özel olarak tarattırdık, her şeyi şey yaptık falan filan işte falan. Yok. Ya onlar şey için oyun şimdi tutuldu ya bir anda böyle. Güzel duruyor falan. Adam ne diyecek? Şey mi diyecek? Ben hazır kullandım mı diyecek. Tabii ki de onu diyecek ki insanlar daha çok hype'lansın yani. Oyunun gerçek yüzünü çıkartıyoruz arkadaşlar. Görün bak. Başka yerde bulamazsınız ha. Linç kültürü. Teşekkür ederim arkadaşlar bana katıldığınız için. Yavaş yavaş ben de kapatayım. Sizi de salayım. Oyununuzu geliştirmeye devam edin. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Yani oyununuz hakkında birkaç bir şey soracaktım ama şu an hazır değil galiba. Bir şeyler Hı söylemeye hazır hı. değilsiniz galiba. Evet. ihtimalle. Özel video çekeriz onun için ya. Olur. Zaten arkadaşım dostum yok. Sizde de arkadaşım. Çıkarttığınızda bir üçümüz bir girer artık oynarız galiba. Öyle öyle bir yorumlarım. Denenir. Denenir. Aynen. Özel bir YouTube videosu olur. Lan bana verin onları. Neyse bir yayını kapatayım da öyle bir sorayım diğer soruları hadi. Millete Tamam. gitmesin. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Showcase bitti. Hadi selametle. Kendinize iyi bakın. Canlarım. Arada bir canlı yayın olur. Genelde YouTube'dayım. YouTube'a beklerim.